Özbekistan yaklaşık 65 bin kişilik orduya sahip. Sovyet sonrası bir ordu olarak büyük ölçüde eski dönemden kalan ekipmanlara dayanıyor. Ancak kendi imkanlarıyla üretip geliştirdiği Tayfun ve Arslan zırhlı araçları sınır güvenliği operasyonlarında kullanılıyor. Ayrıca son yıllarda modernizasyon çalışmalarına da yöneldi. Farklı ülkelerden alınan ekipmanlarla envanterini genişletiyor. Devlet Başkanı Mirziyoyev'in öncülüğünde 1991'den günümüze kadar devam eden sınır sorunları çözüldü. Özellikle Fergana Vadisi çevresindeki yerleşimlerin oluşturduğu problemler meselesi halledildi. Türkiye ve Türk dünyasıyla Kerimov döneminin aksine daha yakın ilişkiler geliştirildi. Bayraktar TB2, TUSAŞ Anka ve Aksungur insansız hava aracı alınacak. Bugün Özbekistan'ın kullandığı ekipmanlardan, yürütülen askeri projelerden ve sınır problemlerinden bahsedeceğiz. Videoya başlamadan önce minik bir ricamız var. İçeriği uzun süren araştırmalar ve kurgu planlamasıyla hazırladık. Kanalımıza katılarak ve abone olarak bize destek olabilirsiniz. Modern Ordular serimizin bu bölümünde Özbekistan'ı konuşacağız. Ordunun yapısıyla başlayalım. Ülkede zorunlu askerlik uygulanıyor. 1992 Anayasası'yla düzenlendi. Tüm Özbek vatandaşlarının ülkeyi savunma yükümlülüğü var. 18-27 yaş aralığındaki erkekler için geçerli. 12 ay hizmet süresi şart. Üniversite mezunları için 6 aya inebiliyor. Özbekistan'da kadınlar zorunlu askerlik yapmasa da gönüllü olarak orduda sağlık, lojistik ve idari görevlerde yer alıyor. Başkomutanlık makamında Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev bulunuyor. Özbekistan, Orta Asya'da güçlü bir orduya sahip olmak için savunma harcamalarına önem veriyor. Ancak Devlet Başkanı Mirziyoyev'in sosyal refaha odaklanan reformları sebebiyle ordunun bütçeden aldığı pay azaltılıyor. Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü SIPRI ve CIA Factbook tarafından ayrı ayrı hazırlanan raporlara göre birlikte bakalım. 2020 yılında yaklaşık olarak %2.6, 2021'de yaklaşık %2.3, 2022, 2023 ve 2024'te de %2.2'lik pay ayrıldı. 2025 yılı içinse öngörülen miktar 2,5 milyar dolar ve %2.3'lük pay ayrımı olacak. CIA Factbook ise 2015 ve 2019 arasını ele alıyor. Buna göre 2015 ve 2016'da %2,5, 2017'de %2,7, 2018'de %2,9, 2019'da %2,8'lik pay ayrılmış. Ordu 4 kuvvetten oluşuyor. Bunlar Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri ve Sınır Muhafızları Kuvveti. Bazı kaynaklar Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri'ni birlikte kabul etse de Özbekistan resmi makamlarının aktardığı şekliyle ele alacağız. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün 2019 yılındaki çalışmasına göre ordunun 65 bin aktif asker sayısı var. Bunun 40 bininin Kara Kuvvetlerinde, 8 bininin Hava Kuvvetlerinde, 6 bininin Hava Savunma Kuvvetlerinde ve 10 bininin ise ayrı bir yapılanma olan ancak asker kabul edilen sınır muhafız servislerinde görevli olduğu tahmin ediliyor. Son yapıyı biraz detaylandıralım. Sınır muhafızları doğrudan Genelkurmay şemsiyesi altında olmamasına rağmen ülkenin sınırlarında aktif olarak bulunuyor. Sınır güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve özellikle Afganistan sınırıyla Fergana Vadisi'nde güvenlik sağlama konularında yetkili. Özellikle 2021'de Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinden sonra sınır güvenliğine odaklanıldı. Amu Derya Nehri üzerinde küçük bir nehir deniz kuvveti işletiliyor ve 2 Gurza sınıfı savaş gemisi ve diğer küçük tekneler bulunuyor. Bu birlikler sınıra yakın köylerde yaşayan ve gönüllü olarak çalışabilen 18-60 yaş arası vatandaşlardan oluşuyor. Birlikler sınır gözetimine yardımcı oluyor ve gece devriyeleri yürütüyor. Türkiye'deki köy koruculuğu sistemine benzetebiliriz. Kullanılan araçlara geçelim. Kara kuvvetleriyle başlayacağız. Ana muharebe tankı olarak 4 farklı araç kullanılıyor. Bu modellerin tamamı Sovyetler Birliği dönemlerinden kalma. T-80 tankları kullanımda. 80 adet bulunduğu tahmin ediliyor. T-72 tanklarda tercih ediliyor. 70 adet envanterde. T-64 tankları da bulunuyor. T-64B MV modeli görevlendiriliyor. 100 adet kullanımda. Adet sayısı olarak en yüksek sayı ise T-62 tanklarına ait. 170 adet bulunuyor. Zırhlı gözlem ve keşif aracı olarak 2 farklı model tercih ediliyor. Bu araçlarda Sovyetlerden kalma. 13 adet BRDM-2 ve 6 adet BRM-1 model araçlar görevlendiriliyor. Zırhlı muharebe araçlarından bahsedelim.
Sovyetler Birliği dönemindeki ordudan günümüze kalan 270 adet BMP-2 ve 100 adet BTR-82'ler birincil araç olarak bulunuyor. Sonrasında BMP-1'ler geliyor. Yaklaşık 180 adet envanterde. Hem Sovyetler Birliği hem de Rusya döneminde kullanılan BMD-2 model araçlarda kullanımda. 9 adet mevcut. BMD-1 model araçlarda aynı görevler için tercih ediliyor. 120 adet envanterde bulunuyor. Mayına ve pusuya karşı dayanıklı zırhlı araçlara geçiyoruz. Tanıdık bir isimle karşılaşacağız. Türk şirket Nurol Makine tarafından geliştirilen Ejder Yalçın model zırhlı araçlar Özbekistan ordusu için ortaklaşa olarak yeniden üretildi. 24 adet bulunuyor. Amerika'dan 308 adet Oshkosh MATV, 50 adet International Max Pro ve Cougar'lar satın alındı. Son aracın adet sayısı paylaşılmadı. Rus üretimi olan Tayfun K model araçlarda kullanılıyor. 5 adet envanterde yer alıyor. Özbekistan'ın kendi imkanlarıyla geliştirip ürettiği Tarlon model araçlarda bulunuyor. Tarlon M mod versiyonlarda savaş üniteleri uzaktan kontrol edilebiliyor. Rusya'dan Tigr model araçlar da satın alındı. Gizlilik sözleşmesi gereği adet sayısı paylaşılmadı. Zırhlı personel taşıyıcılardan bahsedelim. 4 model Sovyetler Birliği'nden kaldı. 2 model ise Özbekistan'ın kendi imkanlarıyla geliştirdiği araçlardan oluşuyor. Sovyetlerden miras kalanlarla başlayalım. Birincil araç olarak BTR-80'ler tercih ediliyor. 210 adet bulunuyor. Diğer araç olarak BTR-70'ler bulunuyor. Adet sayısı 25. Ayrıca BTR-60'lar da kullanılıyor. 24 adet envanterde. Sovyetler Birliği'nin Afganistan işgali sırasında piyasaya sürülen BTR-D model araçlardan da bulunuyor. 50 adet kullanılıyor. Ek olarak Özbekistan tarafından geliştirilen Arslan zırhlı aracı ve Tarlon zırhlı araçları da envantere alındı. Roket topçusu sistemlerinde de Sovyetler Birliği araçlarını görüyoruz. BM-21 Grad ve BM-27 Uraganlar kullanımda. Satıhtan yani karadan havaya ateşlenebilen uçak savar sistemlerinden de bahsedelim. Bu alanda ise Çin dominasyonu var. Tüm araç gereçler Çin'den tedarik edildi. 18 parça HQ-9 sistemi satın alındı. Ayrıca HQ-12 ve HQ-7 sistemleri de temin edildi. Bunların adet sayısı paylaşılmadı. Kundağı motorlu topçu ünitelerinde de bir sistem hariç tamamı Sovyet günlerinden kalanlar. 18 adet 2S1 Gvozdika birincil sistem olarak tercih ediliyor. 2S3 Akasya üniteleri de bulunuyor. 17 adet envanterde. 2S5 Gyatsint S sistemi de kullanımda. Ancak adet sayısı paylaşılmadı. 48 adet 2S7 Piyon ve 54 adet 2S9 Nona araçlarını da tercih ediyorlar. Özbekistan'ın geliştirdiği Tayfun isimli araç da bulunuyor. İsrail'in ürettiği Atmos 2000 sistemine dayalı olarak geliştirildi. Çekili topçularının tamamı Sovyetler Birliği günlerinden envanterde kalanlarla oluşuyor. 2A-18, 2A-36, Gyatsint-B ve MT-12'ler bulunuyor. Hava ve hava savunma kuvvetlerinin araçlarından bahsedeceğiz. Savaş uçaklarının tamamı Sovyetlerden kaldı. Mikoyan MiG-29'lar çok rollü taarruz görevlerinde bulunuyor. 38 adet envanterde. Taarruz görevi için Su-25'leri kullanıyorlar. Çoklu görev ve avcılık vazifeleri için Su-27 ile Su-24'ler tercih ediliyor. Bombardıman görevlendirmeleri içinse Su-17'ler bulunuyor. İHA ve SİHA konusunda yelpazeyi farklı ülkelerden oluşturmayı tercih ettiler. Türk şirket Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB2'ler satın alındı. TUSAŞ tarafından üretilen Anka ve Aksungur İHA'lar da eklenecek. Henüz 3 aracın da teslimatı tamamlanmadı. Ayrıca Çin'den Winglong İHA'lar temin edildi. Çin'den alınan DJI Mavic'ler de ticari tip İHA olmasına rağmen gözlem amacıyla bulunuyor. Rusya'dan Orlan 10 ve Zala 412-16E'ler de görevlendiriliyor. Amerika'dan RQ-11B Raven model İHA'lar da envantere eklendi. Nakliye uçaklarından bahsedelim. Antonov AN-12 ve AN-26'lar bulunuyor. Ek olarak İspanya'dan 4 adet EADS Casa C295 satın alındı. Brezilya'nın ürettiği Embraer C390 Millennium uçaklarından da 2 adet sipariş verildi. Teslimatlar tamamlanmadı. Ek olarak Sovyetler Birliği günlerinden kalan Ilyushin Il-76 uçakları da ağır nakliye işleri için kullanılıyor. Eurocopter AS-532 ve AS-550 helikopterler de hem nakliye hem de genel maksatla bulunuyor. Mi-8 ve Mi-24 helikopterler de taarruz ve genel maksatlı görevler için hazır. Özbek pilotların eğitimi için Pakistan'dan satın alınan Maşeşak uçakları tercih ediliyor. Ancak savaş uçağı eğitimleri için Çekoslovakya'dan alınan 2 adet Aero L-39 Albatros uçakları kullanılıyor.
Hava savunma sistemlerinden bahsederek bu kuvveti tamamlayacağız. Sovyetlerden miras kalan S-125'ler ve Çin'den satın alınan FD-2000 model sistemler kullanılıyor. 9K-35 Strela 10 ve Pechora 2M sistemleri de kundağı motorlu sistemler olarak bulunuyor. Ek olarak S-300 sistemleri de ülkenin hava savunmasına katkı sağlıyor. Güdümlü mühimmat olarak İsrail'den Sky Striker'lar temin edildi. Sınır muhafızları birlikleri de İHA'lar ve kara kuvvetlerine ait ekipmanlara erişebiliyor. Bu yüzden detaylandırmayacağız. Bir ek bilgi olarak Özbekistan'ın kendi imkanlarıyla geliştirip ürettiği Kalkon ve Aksum araçları sınır muhafızlarında bulunuyor. Ülkenin geliştirdiği askeri projelerden bahsedelim. Türkiye ile yakın işbirliği görülüyor. İnceleyelim. Şevket Mirziyoyev'in 2016 sonrası liderliğinde Özbekistan ve Türkiye arasındaki askeri işbirliği önemli ölçüde arttı. Özellikle Özbekistan'ın modernizasyon çabaları ve Rusya'ya olan bağımlılığı azaltma politikası Türkiye'den askeri araç ve sistem alımlarını teşvik etti. Otokar'dan Kobra 2 zırhlı araçlar satın alınacak. Sınır güvenliği ve iç güvenlik operasyonları için kullanması bekleniyor. Fergana Vadisi ve Afganistan sınırı gibi hassas bölgelerde kullanmayı planlıyor. Bu konudaki bilgimizi derinleştirmek için Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Yüce ile görüştük. Özbekistan'ın Türk savunma sanayi ile işbirliği yapmasının 3 düzlemde değerlendirebiliriz. Birincisi Özbekistan'ın güvenlik ihtiyaçları. Malumunuz olduğu üzere Özbekistan Afganistan'la komşudur bir taraftan. Afganistan'daki o kaostan kaynaklanan terör Özbekistan'ı ciddi bir şekilde tehdit etmektedir. İkincisi Özbekistan'ın içinde bulunduğu bölge, özellikle Fergana bölgesine Özbekistan ciddi radikalizmle karşı karşıyadır. Hem bu dini bakımda radikalizm olabilir hem de aynı zamanda kaçakçılık bakımında, narkotizm bakımında ciddi tehlikelerle karşı karşıyadır. İşte Özbekistan bu durumda güçlü bir ülkeyle işbirliği içine girmek, savunma sanayi arasında işbirliği içine girmek zorundadır. Çünkü Özbekistan burada kendi ordusuyla, kendi gücüyle bunun üstesine gelmesi mümkün değildir. O nedenle özellikle son dönemde Türkiye-Azerbaycan arasındaki Karabağ'da görülen ve sonucu zaferle neticelenen işbirliği şemsiyesine Özbekistan'da dahil olmak istemektedir. BMC Kirpi ile de ilgilendiği biliniyor. Ancak henüz resmi bir anlaşma imzalanmadı. Görüşmeler sürüyor. Aselsan'ın elektronik harp sistemleri, haberleşme sistemleri ve drone savar sistemlerine ilgi gösteriyor. 2020'de Özbekistan'la Türkiye arasında askeri, güvenlik ve savunma alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda askeri mali işbirliği anlaşması imzalandı. 2019'da Özbekistan, Pakistan ve Türkiye ortak askeri tatbikat düzenledi. 3 ülkenin özel kuvvetler askerleri katıldı. Türkiye ile ilk resmi ortak tatbikatlarından biri olarak dikkat çekti ve bölgesel güvenlik işbirliğini güçlendirdi. Mart 2021'de Termez ortak tatbikatı düzenlendi. Sınır güvenliği ve terörizmle mücadele senaryolarına odaklandı. 2022'de Eternal Fraternity 1 adı verilen ayrı bir tatbikat daha uygulandı. Ankara'da gerçekleşti. Özel kuvvetler, hafif silahlar ve İHA'lar hazır bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında geniş çaplı bir işbirliğini göstermesi açısından önemli bulundu. 2025 Eylül'de planlanan Eternal Brotherhood 4 tatbikatına da Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Pakistan özel kuvvetleri katılacak. Bakü'de düzenlenmesi öngörülüyor. Eternal Brotherhood İngilizce'de ebedi kardeşlik anlamına geliyor. Efes 2024 tatbikatına Özbekistan katılım gösterdi. Dış politikadaki dünyaya açıklık yaklaşımı askeriyeye de uygulanıyor. T-72 tanklarının elektronik sistemleri ve zırhları yenileniyor. Ayrıca Özbekistan'da hafif silah ve mühimmat üretimine yönelik fabrikalar kuruldu. Çin'den İHA teknolojisi transferi ve Özbek topraklarında ortak üretim görüşmeleri sürüyor. Türkiye ile yapılan anlaşmalar kapsamında Özbek subaylar NATO standartlarında eğitim alıyor. Siber güvenlik ve elektronik harp kapasitesini geliştirmek için Çin ve Rusya'dan teknoloji transferiyle ilgileniyor. Özbekistan'ın sınır ve askeri problemlerinden bahsedeceğiz. Özbekistan, Orta Asya'nın en güçlü ordularından birine sahip olsa da bölgesel dinamikler ve sınır anlaşmazlıkları nedeniyle bazı sorunlarla karşı karşıya. Amudarya ve Sırdarya nehirlerinin paylaşımı konusunda komşu ülkelerle zaman zaman anlaşmazlıklar görüldü. Fergana Vadisi'nde Kırgızistan ve Tacikistan'la sınır anlaşmazlıkları yaşadı. Bu bölge etnik çeşitlilik ve su kaynakları nedeniyle
nedeniyle kritik öneme sahip. 2016'da Alay bölgesinde Özbekistan ve Kırgızistan sınır muhafızları arasında kısa süreli çatışmalar görüldü. Tacikistan'ın Voruh bölgesi Özbek sınırı içinde kalıyor. Bu sebepten dolayı yerel halk veya sınır muhafızları arasında çatışmalar yaşandı. Özbekistan'a ait Şahi Merdan ve Soh bölgelerinde de gerginlikler görüldü. Afganistan sınırı sebebiyle DAEŞ terör örgütünün Horasan koluna yönelik önlemler alıyor. Buna karşılık olarak sınıra askeri birlikler konuşlandırıldı ve Rusya ile tatbikatlar düzenlendi. Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden 2012 yılında çekildi. Ancak Rusya ile yakın temas sürüyor. Eski devlet başkanı İslam Kerimov döneminde komşularla sorun çözümsüz kalmıştı. Kerimov'un meşhur bir sözü vardır. Yeni evi yapmadan eski evi yıkmamak gerekir felsefesiyle. Özellikle Sovyet döneminde gelen kurallar daha çok ön planda olduğu bir dönemdi. 2016'da Mirziyoyev'in göreve gelmesiyle iyi komşuluk dönemi başladı. Kırgızistan'la görüşmeler hız kazandı. 2017'de sınırların yaklaşık %50'si, 2018'de ise %85'i üzerinde anlaşma sağlandı. 2022 itibariyle sınırın %95'i resmi olarak belirlendi. Mirziyoyev'in 2017'de Kırgızistan'a ziyareti ve eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Jeenbekov'la görüşmeleri ilişkileri güçlendirdi. Vizesiz yolculuk ve sınır kapılarının geliştirilmesi adımları atıldı. Şevket Mirziyoyev'in iktidara gelmesiyle birlikte tabii 2016 yılında Şevket Mirziyoyev'in ifadesiyle yeni Özbekistan dönemi başlamıştır. Bu dönemde iç politikada ekonomik liberalleşmeye gidilmiştir. Yatırımlarda açıklık ilkesi benimsenmiştir. Bürokratik engellerin azaltılması esas alınmıştır. Yabancı sermayenin ülkeye gelmesinin önü açılmıştır. Ve özellikle dış politikada açık kapı politikası izlenmiştir. Tacikistan'la yaşanan Voruh bölgesi sorunu ve Rogun Barajı'nın ortaya çıkardığı sorunlar da çözüldü. Editör yorumuyla tamamlıyoruz. Ekipman yelpazesi her ne kadar genişletilmek istense de özellikle tanklar ve atış sistemleri konusunda yeni alımlara ihtiyaç duyulabilir. Envanteri yerlileştirme çalışmaları da devam ediyor. Farklı ülkelerle ortaklaşa üretim görüşmeleri de gelecekte Özbekistan ordusuna yeni araçların girmesini hızlandırabilir. Mirziyoyev'in öncülüğünde Türk dünyasıyla eskiye göre daha yakın ilişkiler tesis edilmesi önemli. Sınır problemlerinin de büyük ölçüde çözülmesiyle 1991'den beridir devam eden krizler ortadan kalktı. Video bitti. Fikirlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Bu tarz daha fazla içerik için GZT'ye katılmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Özbekistan yaklaşık 65 bin kişilik orduya sahip. Sovyet sonrası bir ordu olarak büyük ölçüde eski dönemden kalan ekipmanlara dayanıyor. Ancak kendi imkanlarıyla üretip geliştirdiği Tayfun ve Arslan zırhlı araçları sınır güvenliği operasyonlarında kullanılıyor.